size Antakya'yı anlatacaktım. Bunu da kendi arşivimle yapmak istedim. Ama doğru düzgün ne bir fotoğraf ne de bir video bulabildim. Etrafımdakilere sorayım dedim. Sonra çektikleri şeyin hafızamdaki Antakya olamayabileceğini fark ettim. Ne kadar çok Antakya dedim değil mi 3-5 cümlede? Sürekli kendi memleketini anlatan biri oldum çıktım. Olmaz. Sen bunu bir de Antakya'da yiyeceksin. Biz Antakya'da ona nemmuş diyoruz. Ya ben sana Antakya'dan daha iyisini getiririm. Nasıl olmayacaktım ki? Hatırladığım Antakya'yı yaşatmanın kendimce en iyi yolu ona anlatmaktı. Belki dedim. Belki insanlara anlatırsam bir gün ben bu dünyadan göçüp gitsem bile birilerinin hafızasında yaşamaya devam eder. Ama nedir ki hafıza? Zamanla silinip giden bir şey değil mi? Aktarılabilir mi? Anlatılabilir mi? Yaşatılabilir mi? Şimdi durup kendime soruyorum. Kapat gözünü. Ne canlanıyor aklında? Antakya'ya dair, depremden bağımsız. Senin Antakya'nın nasıl bir yer? Antakya bir kere benim için hani hiçbir yer gibi değil. Hani belki de orada doğup büyüdüğümüzden ötürüdür bilmiyorum ama hani çok tanıdık, çok sıcak, böyle çok güvenliymiş, herkesi tanıyormuşsun gibi. Antakya benim için güven duygusunu ve aitlik duygusunu hissedebildiğim tek şehir. Böyle bilmiyorum bana çok samimi geliyor ya. Antakya deyince diyor Antakyalısın. Evet ben de hani aynı ailede büyümüşüz gibi oluyor o insanlarla. Antakya'da öyle bir şey yani. Benim için bilmiyorum. Sana ne desem az kalır. Şimdiki Antakya çok farklı. Ben işte Antakya eskisi gibi değil ki. Antakya biraz da medeniyet benim için. Hani derler ya medeniyetler şehri diye. Gerçekten öyle. Yani o kadar çok farklı kültürden insanı barındırıyor ki içinde ve sen hepsini aslında tadıyorsun, hepsini yaşıyorsun. Her kültürden bir parça oluyor sende. Bu ayrıca bir huzur verici olay benim için. Benim aklıma ilk gelen görüntü aslında sokağımızın böyle en alttan yukarıya doğru böyle bir görüntüsü. Bütün evler boy boy, renk renk, farklı farklı ve biliyorum ki hani hepsinde bir arkadaşım var, hepsinde böyle ahbaplarımız yaşıyor. Gözümün önünde bir tek bu var yani. Bak hiç unutmuyorum yani onu. Gece saat 2'de yakar top oynamamız, bütün çocukların aşağıda olması ve bütün büyüklerin de sandalyelerini kapıp aşağıda oturması. Yani bu her şeye bedel ya. Bir tek bunu hatırlıyorum mesela. Böyle kafamı kaldırdığımda dedemin el salladığı teras mesela. Karşısında işte en yakın arkadaşlarımın evleri. اي والله كان مطليين فيها بس مع الاسف. Ya bizim hatırladığımız o köprü başı var ya Atatürk heykelinin olduğu yer. Eskiden orada o köprünün üstünde o kadar martı vardı ki. Martı mı? Martı evet. Antakya'da. Bütün insanlar gelirdi orada ekmek atarlardı martılara. Elden alırlardı martılar. O kadar çok martı vardı. Saray Caddesi'nde yürüdüğüm günler geldi aklıma. İşte arkadaşlarımızla yürüdük, dershaneye geçerdik, oradan çıkardık, içerideki kafelere falan uğrardık. شفت ايش كانت كيسة تروحي رهط تروحي على السوق تردي بالمناي تبرمي بهالسوق هلا انا بحس ان تروحي مطرح اما تعرفي شو بدك تفوتي اما تعرفي ان بدك تروحي اما ان شاء الله بصير طريق. Çok farklı canım Antakya'yı. Şimdi Antakya'yı eski günlerle şimdiki günler gibi karıştıramazsın. Böyle sokaklarını görsen eskiden hep bütün sokaklar taşlıydı böyle. Beyaz parlak taşlarla sokaklar yapılmıştı. Şah sineması var ya solda köprüyü geçtikten sonra. Sağda bir kaba vardı hatın üzerinde. Acayipti. Su değirmenleri vardı. Naura bir kılığıyla Naura. Maksim var ya asıl oradan geçiyordu. Sana
Sana Antakya'yı hatırlatan şey insanlar mı yoksa mekanlar mı? Kesinlikle insanlarla birleştiririm. Neden? Çünkü biz üniversiteye geldiğimiz zaman Kıbrıs'tayım ve çok Hataylı var burada. Aynı sorunları, aynı mutlulukları yaşadığımız insanlarla karşılaşıyorum. Bu yüzden kesinlikle insanlarla birleşiyor benim için. İnsanlar. Zaten Hatay yapan insanlardır yani. Mekanlar bir yerden sonra pek bir anlam ifade etmeyebiliyor senin için. Yani evet, depremden öncesi için konuşuyoruz ama depremden sonraki hali de insanların hani bu kadar çabuk kendini toparlayabilmesi de aslında bundan kaynak. كانت كيسة كانت الملة مع بعضها عمرهم ما صيروا العلوي والمسيحي واليهود كن هون عندنا كثير قرشق عمرهم ما صاروا بين بعض العيشة كانت كيسة هيك يعني مشكلات ما يصير هيك أبدا وبعدها صارت هيك هلا ما بعرف يعني ما هيك هلا ما في أحضر دغري درس ما في مثل أول العالم بالشهير بالشيء ما بقى يقظم الضغط يعني يواش يواش متجوزة أما مثل أولى يعني بتتعوق تصير بس ما يقولوا بدها تصير كيسة إن شاء الله بصير كيس وبنشوفها هاي طريقة كيسة لأنطاكيا. Öyle. Benim Antakya'm bu. Yani benim Antakya'm budur. Aynı şeyleri anlatıyorlar aslında. Yani farklı şeyleri anlatıyorlar ama aynı şehri anlatıyorlar. Hafızamız mı bir değil? Yoksa mekandan ibaret değil mi Antakya? Mekanlardan soyutlasam. Bizim hatırladıklarımız aslında yaşanmışlıklar mı? Bir şehirden ziyade. Aradığım şey acaba bir şehir değil de bir hatırlama biçimi mi? Sonra bir baktım. Bazılarının anlattığı, bazıları dediysem dönemden. Onların anlattığı Antakya aslında yok ki zaten. Çocukluklarından hatırladıkları Antakya zaten benim içinde büyüdüğüm bir şehir değil. Değişti, farklılaştı, gelişti. Biz sadece onların yaşına gelmeden demeye başladık. Eskiden böyle değildi Antakya diye. Ama belki de anlatılarımızda yeniden hayat buluyor. Belki de biz anlattıkça var oluyor. Kendini yeniliyor. Ayağa kalkıyor. Belki de buradan doğuyu anlatma ihtiyacım. Belki de benim içimde yeniden doğmaya çalışıyor. O yüzden artık onu bulmaya çalışmak yerine hatırlamaya çalışıyorum. Peki ya sen? Senin Antakya'nın nasıl bir yer?